Işıl Hasdemir ben. Dell Teknolojisi Türkiye Genel Müdürüyüm. Bu hafta enteresan bir hafta. Malum Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık. Dünya Erkekler Günü var mı? Yok. Demek ki bozuk olan bir takım şeyleri düzeltmek için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. World Economic Forum'un 2021 raporuna baktığınızda 137 sene gerekiyor. Toplamda cinsiyet eşitliğine ulaşabilmek adına ekstra 137 sene çalışmamız gerekiyor. Bunun alt kırılımlarına baktığınızda ekonomideki temsil veya fırsat eşitliği daha da kötü durumda. 200 küsur senelerden bahsediyoruz ama bana soruyorsunuz bir gün değil, yetmez her gün. Cinsiyetçi önyargıların kaldırılması gerçekten çok önemli. Bu temel bir hak. Temel bir hak olmanın yanı sıra aslında daha iyi bir dünya içinde şart. Yapılan araştırmalarda görünen sonuçlardan biri şu, en büyük sonuçlardan biri şu: kadınların eşitlikçi temsil edildiği şirketlerde, yönetimde özellikle ciddi anlamda verimlilik artışı var. Kadınların temsilinin az olması aslında, özellikle teknolojideki kadın temsili gerçekten çok az baktığınızda, bu işin araştırma geliştirme bölümüne de yansıyor. Az temsil edildiği zaman da geliştirilen ürünler, yeni dizayn edilen ürünlerin çoğu erkek egemen bakışıyla ortaya konuyor. Yani aslında kadınların ihtiyacı veya doğası gözetilmeden yapılmış bir takım günlük hayatımızda kullandığımız ürünler de çıkarılabiliyor ortaya. Örneğin bununla ilgili çok enteresan bir istatistik var. Amerikan Halk Sağlığı'nın yaptığı bir araştırma da bu. Özellikle 2008-2011 yılları arasında, yanlış hatırlamıyorsam, kadın sürücülerin erkek sürücülere göre %47 oranında daha fazla yara ya da hasar aldığı ortaya çıkıyor. Bunun sebebini de araştırdıklarında yapılan tüm emniyet kemerleriydi, arabalardaki güvenlik özellikleri kadınların anatomisi gözetilmeden üretildiği için maalesef kadınlar neredeyse %50'ye yakın oranında daha fazla kazada yaralanmış bulundu. Yani bu aslında çok basit bir gösterge. Kadının temsili üretilen ürünlerin, yeni ürünlerin doğru bir şekilde piyasaya sürülmesi için de gerçekten şart. Bu hafta özellikle konuştuğumuz konulardan bir tanesi de çalışma hayatında kadın olmak. Özellikle yönetici konumunda olmak, üst düzeyde olmak. Bu nasıl bir duyguydu? Nasıl buraya geldiniz? Nelerle baş ettiniz? Aslında bunun hikayesi tabii çok uzun. Hiç kolay değil. Biçilmiş sosyal roller de kadınlara özellikle ciddi anlamda bu işi zorlaştıran konulardan biri. Kadına daha fazla rol atfediliyor ve daha fazla sorumluluk var üstünde. Evin çekip çevrilmesinden, evin bir arada tutulmasından, aileye daha fazla vakit ayırmasından, bu rollerin ağırlığı altında ezilmemesi gerekiyor. İkincisi tabii ki kariyerde karşılaşılan bir takım sıkıntılar ya da kadınlar iş hayatına başladıktan sonra bir aile kurma ya da çocuğunun olması durumunda aslında iş hayatından ayrılırlar. Bir daha da geri dönme fırsatı bulamazlar. Belki erkeklerin önüne zorluk olarak gelmeyen birçok ayrı faktör kadınların önüne zorluk olarak geliyor maalesef. Eşitlikçi bir dünyaya ulaşmamız şart. Bunun için yapılması gereken birçok şey var. Bir tanesi kadınların kendisine düşen, bir diğeri de kadınların haricinde topluma düşen görevler var. Bana sordukları şu: kadınlar ne yapmalı? Aslında sadece kadınların yaptıkları yetmiyor. Kadınlar çok fazla aslında kendini daha acımasız eleştiren kısımdır cinsiyetler arasında. Aynı role bir erkek bir kadın başvurması için kadının kendini o role %100 uygun bulması gerekir ki başvurusunu yapabilsin. Ama erkeklerde bu oran %50'ye yakınsa başvurur. Kadınların da biraz daha aslında özgüvenlerinin yüksek, cesaretlerinin yüksek olması gerekiyor. Özellikle kariyer kısmında. İkinci kısım ise topluma düşen görevler. Bizler ne yapabiliriz? Çekirdek aileden başlarız buna. Yani çekirdek ailedeki rol dağılımlarının eşitlikçi olması şart. Biz bunu daha doğuştan, bebeklikten renklerle, oyuncaklarla eşleştirip daha sonra hatta ilerleyen dönemlerde ev işlerini kız çocuklarına yıkarken oğlan çocuklarını serbest bırakabiliyoruz. Bir kere bunların önüne geçilmesi şart. Buradan başlayarak tabii okullardan, üniversitelere, özel sektöre, kanun koyucuları, hükümetlere kadar çok fazla görev düşüyor. Yani pozitif ayrımcılık, her ne kadar kulağa ayrımcılık hoş gelmese de maalesef aradaki bu cinsiyet uçurumunu kapatabilmek için pozitif ayrımcılık yapacak programlar oluşturulması şart. Maddi imkanı olmayan kız öğrencilerine burslar, programlar sağlanması şart. Buradan da ileri giderek çeşitli kotalar konulması gerekiyor. Özel sektöre görev düştüğünü düşünüyorum. Kendilerine kotalar konulması. Mesela biz Dell Teknolojisi olarak kendimizin böyle bir kotası var. Yani 2030 yılına kadar tüm dünyada çalışanlarımızın en az %50'sinin, yönetim kadrosunun ise en az %40'ının kadın çalışanlardan olmasını taahhüt olarak paylaştık ve bunu da ciddi anlamda takip ediyoruz. Ayrıca kanun koyucuların da bu konuda kanunları koyup bunları da mutlaka incelemeye alması, bu konuda vergi avantajları yaratması gibi bir takım bence önlemlerde ciddi fark yaratacaktır. Kadınlara aslında hep söylüyorum, kendi seslerini bulmaları şart. Ne kadar erken kendi seslerini bulup açıkça fikirlerini söylemeye başlarlarsa o kadar iyi. En önemli konu bu kültürel ve sosyal dayatılmış rollere karşı ayakta durabilmek gerekiyor. Yani kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Hiçbir mesleğin, hiçbir başarının cinsiyeti olamaz. Mesleğimizin cinsiyeti yok, yaptığımız işin cinsiyeti yok. O yüzden kadınların da yapamayacağı hiçbir şey yok. O yüzden en büyük bence tavsiyem kendilerine limit koymamaları olabilir. Ama dediğim gibi toplum olarak
olarak da bu konuda ciddi almamız gereken yol olduğunu düşünüyorum.